bak İspanya'nın başına gelen sizin de başınıza gelir eğer siz bana itaat etmezseniz. Bakın çok ilginç bir durum vardır. Yani bunu basit bir göç olayı olarak algılamamak lazımdır. Bir silah varsa ortada, bu silahın tetiğini çeken kim olmuştu? 3 devlet diyelim. Kime karşı? İspanya'ya karşı. İspanya ile Cezayir'in ilişki geliştirmesi Fas'ı çıldırtıyor. Septe denilen yer 84 bin nüfuslu bir yer. Netanyahu'nun bir sözü var biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Hani Madrid'de bombalar patlamıştı ya bir ara. Hiçbir yani bir göç krizi gündemde yokken aylar Hiç öncesinde. yok, hiç yok. Hiç yok. Bak nasıl? Altyapı nasıl yapılıyor? Bir husus var. İspanya Avrupa Birliği'nde bir takım devletleri kızdırdı. Neden kızdırdı? EZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayının başında aslında yine kısa bir çağrımızı yapalım. Çünkü yayınımızı izleyen her 10 kişiden 6'sının kanalımıza abone olmadığını tespit ettik. Bu yönde nasıl bir çağrı yaparız? Evet, ne kadar çok abone olursa o kadar çok etkileşim oluyor ve engellemelere karşı geliyorlar. Onun için ben tekrar abone olma çağrısını yenilemekte fayda görüyorum. Teşekkürler. Amiralim bugün harita yine önümüzde açık ama uzun zamandır aslında çok görmediğimiz bir coğrafyaya bugün biraz konuşacağız. Çok dünya gündemindeydi. İspanya'da yaşanan olaylar, Fas'la sınır tarafında bir göç krizi yaşandı ama alışık olduğumuz düzeni biraz farklı bir şekilde sirayet etti. Bunu da aslında biraz NATO'da Trump'ın İspanya'ya karşı söylediklerinden biraz bağlayabildik belki. Öncelikle aslında ne oldu Sette'de, İspanya-Fas bölgesinde? Bunu kısaca açarak başlayabiliriz. Şimdi bu yani İspanyolcası Ceuta, biz Araplar ve biz diyoruz ki Septe. Bir aslında Endülüs diyarı. Yani ve İspanya, 2 tane yeri var İspanya'nın Afrika kıyılarında. Aslında birkaç yeri var ama çok önemli 2 yeri var. Bu Septe hemen Cebeli Tarık'ın karşısında, bir de Melilla. Bakın burası etrafı Fas'la çevrilmiş 2 tane yarım ada gibi yer var. Şimdi bu olay bu Septe'de oluyor. Neden Septe'de oluyor? Çünkü buradan hem ana karaya geçiş kolay hem de burası en uç nokta. O bakımdan buradan İspanya'ya geçmek isteyenler burayı genelde kullanıyorlar. Ama bir kere bu Septe ve Melilla İspanyollar için tarihi bir önemde. 500 yıldır yaklaşık burayı bırakmamışlar ve Endülüs'ü yıkıp da elde ettikleri toprak olarak, Afrika'da tuttukları toprak olarak burayı gösteriyorlar. Bir de çok ilginçtir, başka özelliği de var. Avrupa Birliği'nin Afrika'daki tek topraklarıdır burası. Şimdi burada bir kere Schengen vizesi buralarda tam olarak uygulanmıyor. Schengen'in geçerli olmadığı 2 toprak parçası Avrupa Birliği'nin. Bu önemli bir şey. Ve şimdi burası, bu göç olayı aslında bir göç olayı değil. Bir kere bunun altını çizelim. Evet, bunu açarsak çünkü sosyal medyada çok da görüntüleri oldu. Özellikle Elon Musk da Twitter'da bunun aslında önünü de açtı daha fazla kişiye erişmesi için. Biraz da siyasi yanı da olan bir hareketlilik gibi gözüktü. Ne dersiniz buna? Bilhassa değil, tamamen siyasi. Yani şimdi göç çağımızın devletleri yıkma ya da devletlere istediklerini yaptırmak için kullanılan bir silah. Hatta Amerika'da Naval Postgraduate School'da Amerikan hükümeti bu konuda tezler yazdırıyor. Adı da ne biliyor musunuz? Günümüzde kitle imha silahı olarak göç. Göç bir kitle imha silahı olarak tarif ediliyor. Yani bir silah kullanmıyorsunuz ama bir devleti, bir milleti göç yoluyla yıkabilirsiniz. Tarihte bu zaten sadece bugünün meselesi değil. Tarihte göç nedeniyle yıkılan o kadar çok devlet var ki göç akınlarına uğrayan. Göç akını da demeyelim biz buna. İstilası diyelim. Göç aslında bir istila yöntemi. Burada da görüyoruz. Şimdi bu Türkiye'de de olmuştu. Türkiye'de söylendiği zaman ya öyle şey olur mu bilmem insan. Bunların hepsi politik olarak itme. Politik olarak insanlar zor durumda kalıyorlar. O tarafa gitmek zorunda, başka bir tarafa gitmek zorunda kalıyorlar. O insani nedenle gidiyor. Aslında o istila etmek için gitmiyor. Ama ona zorlayanların amacı onları silah olarak kullanmak. Şimdi Peki, burada silah demişken bir silah varsa ortada, bu silahın tetiğini çeken kim olmuştur? Hangi ülkeler bu bölgede aktif? vallahi burada tetiği çeken 2 tane ülke gözüküyor. 2 tane devlet gözüküyor. Amerika ve İsrail. Fas, Amerika ve İsrail'in tamamen müttefiki olmuş durumda. Müttefiki nasıl oluyor? İbrahim'e anlaşmaları imzalayan Fas'tır mesela. Bakın bu Fas, İbrahim'e anlaşmaları imzalamıştır. Kısa bir parantez açarsak anlaşmalar için. İbrahim'e anlaşma şu: İsrail ile ilişkileri normalleştirmek, her alanda geliştirmek. İsrail'i tanıyorum, İsrail'in müttefikiyim demek bu aslında. Özü bu. Şimdi peki bu anlaşmaları imzaladığı için Fas, Türkiye mesela zamanında Filistin'deki, Gazze'deki soykırımın durdurulması için 2 kere acil toplantıya çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Arap Ligi'ni. Dedi ki petrol ihracatını durdurma kararı alın ve hava sahasını da kapatın. Bu Gazze'deki soykırım dursun diye. Buna itiraz eden, veto eden 5 tane devlet vardı. Bunların hepsi de İbrahim Anlaşmaları imzalamış. Bu Arap İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı. Bunlardan bir tanesi Fas'tı. Fas veto etti. Fas
kararı veto etti. Karar alınamadı. İşte İsrail'e karşı en ufak karar alamıyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Arap Ligi'nde. Şimdi Fas da tabii bunun içerisinde. Yani 3 devlet diyelim. Kime karşı? İspanya'ya karşı. İspanya ne yaptı peki? Niye böyle başına bir şey geldi? 2 şey yaptı İspanya. 1, 2024 yılında Filistin'i tanıdı. 2, Gazze'deki soykırım nedeniyle AB'nin İsrail'e ambargo uygulamasını istedi. 3, her türlü savunma sanayi ihracatını durdurdu İsrail'e. 4, ABD artı İsrail'in İran'a saldırısına karşı çıktı ve hiçbir şekilde destek vermeyeceğini söyledi. Ki NATO zirvesinde Trump'ın söylediği İspanya'ya yönelik sözler de aklımızda doğrudan eleştirilmişti. Sevmediği bir ülke olarak ilan ettiğini açıklamıştı. İlan etti. Ben hiç sevmiyorum dedi. Bunun başa geleceği belliydi. Görecekler onlar dedi. Onlar görecekler dedi. Ve Netanyahu da işaret etti. Dedi ki siz göreceksiniz dedi. Netanyahu bakın çok ilginç bir durum vardır. Yani her şeyi çok bunu basit bir göç olayı olarak algılamamak lazımdır. Çünkü dün Türkiye'nin başına geldi. Bugün İspanya'nın başına geldi. Yarın gene Türkiye'nin başına gelebilir. Bu olayları öyle algılamak lazım. Netanyahu dedi ki kardeşim dedi Müslümanlar topraklarınızı kurtarın. Septe'yi ve Melilla'yı alın. Toprak mı istiyorsunuz dedi. Netanyahu oğlu o da böyle açıklama yaptı. Hedef gösterdi yani Septe'yi hedef gösterdiler. 2021 yılında da yine Septe'ye binlerce kişilik göç akını olmuştu. Gene İspanya cezalandırılması için. Şimdi burada aynı zamanda onu da söyleyelim. Bu İspanya'nın hedef olmasına neden oldu. Fakat bir başka şey daha var. Şimdi İspanya Cezayir'le ilişki geliştirdi. Şimdi Cezayir'le Fas birbiriyle rakip. İspanya'nın Cezayir'le ilişkiyi geliştirmesi ve epeydir soğuk ilişkileri, doğalgaz alma konusu, bu konuda ticaret anlaşmaları imzalamaları Fas'ı daha çok teşvik etti. Zaten ortada bir de böyle bir durum var. Yani bir de şurada şunu da gösterelim. Batı Sahra konusu var. Şimdi bu Batı Sahra konusu özellik Fas hak iddia ediyor burada. Önce özellik sonra ilhak olacak. Bunu ABD ve İsrail tanıdılar. Fas'ın lehine. Fas'a destek verdiler. Hep zemin hazırlandı bak. İspanya'yı zor duruma sokmak. İspanya'yla da yani şunu göstermek istiyoruz. Sadece dertleri İspanya değil. Şu bak İspanya'nın başına gelen sizin de başınıza gelir. Eğer siz bana itaat etmezseniz. Her devlete bu mesajı veriyorlar. Yani bunlar iyice haydutlaştılar. İyice zorbalaştılar. Mafya gibi oldular yani. Onu yapmazsan bu başına gelir. Şunu yapmazsan bu başına gelir. Cezayir'de bakın Batı Sahra'yla komşu. Cezayir'de Fas'ın iddialarına karşı çıkıyor. Ki Cezayir'i biraz daha açabilirsek Amirelim. Son yıllarda Kuzey Afrika'da en çok savunma sanayine yatırım yapan ülke, Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendiren ülke konumunda. Bölgedeki aslında dengeyi biraz Cezayir'de limanlar var. Bizim Türk şirketleri tarafından işletiliyor. Ticaretimiz gelişiyor. Türklere güveniyorlar. Ve savunma sanayinde ciddi girişimlerimiz var. Hatta denizde hidrokarbon araması için de Türkiye ile görüşmeleri var. Hatta bir takım mutabakatlara varıldığı duyumlarımız var. Bunlar çok önemli şeyler. Cezayir bizim için çok çok önemli bir yer. Burada zaten denizcilerimiz var bizim. Denizcilerimiz, eski tarihi bağlarımız var. İşte en azından şundan bahsedeyim. Cezayirli Gazi Hasan Paşa'mız var. Kaptanı Derya'mız var. Amerika'yı burada 1790'larda haraca bağlamış olan Kaptanı Derya aynı zamanda Beylerbeyi'miz var. İşte onun için Cezayir'le ilişkilerimiz de bizim iyi. Cezayir İsrail'e de karşı çok ciddi bir tavır takınıyor. O yüzden Cezayir de hedefte. İspanya ile Cezayir'in ilişki geliştirmesi Fas'ı çıldırtıyor. Peki Amirelim bu daha da yani olaylar biraz durulduğu gibi gözüküyor. Belki mesaj verilmek istendiği gibi gözüküyor ama daha da işler büyüse bir sıcak çatışma ya da daha büyük bir alana gelir mi? Gelirse hangi bölgede Şimdi olur? olayın büyüklüğünü bir kere anlatmamız lazım. Olay nasıl biliyor musunuz? Bu Septe denilen yer 84 bin nüfuslu bir yer. Tamam mı? 30-31 Ağustos'ta resmi rakamlar şimdi onu söyledi. İspanya'nın açıkladığı. 72 bin göçmen buraya geliyor. Yani nüfusun %85'i kadar bir istila oluyor. Ve saatler içerisinde oluyor. Fas polisi oraya diye itiyor bunları. Hadi oraya diyor. Bunun bir de altyapısı var. Aslında iç hukuk bakın ne kadar önemli, nelere neden olabiliyor. Herkesin bunu görmesi lazım. İspanya bir kanun çıkartıyor. Daha doğrusu Anayasa Mahkemesi bir kanunu bozuyor. Ne diyor? Ona göre de bir düzenleme yaptırıyorlar. Denizden gelenler sıcak
geri gönderme denilen, hot return denilen bir kavram var. Önceden hemen denizden geldi, hemen geri gönderiliyordu. Şimdi bunlara şöyle kanunda değişiklik yapılması istedi Anayasa Mahkemesi. Bu hot return olmaz, sıcak geri dönüş olmaz. Onları da önce kampa alacaksın, bilmem ne yapacaksın, geri göndermeyeceksin diye bir şey çıktı. Bu sosyal medyanın ne kadar ağır bir manipülasyon aracı olduğunu göstermesi açısından da çok önemli. Yani sosyal medya ile bir devleti resmen sarsabilirsiniz. Devletin otoritesini sarsabilirsiniz. Bir anda Fas'ta şöyle sosyal medyada şeyler yayınlanmaya başladı. Bunların arkasında hep İsrail falan var. Ne biliyor musunuz? Artık İspanya'ya denizden giderseniz geri gönderilmeyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine halkı Septe'ye topluyorlar. Ve Septe'ye topladıktan sonra nasıl biliyor musunuz? Şurası yarımada ya, karadan gelmiyorlar. Çoluk, çocuk, çoğunluğu da reşit olmayan, hatta bebeğini almış kadınlar denizden yüzerek bu Septe'ye geçiyorlar. 72 bin kişi. Septe'deki İspanyol güçleri bunları durduramıyor. Bu sefer İspanya buraya askeri kuvvet sevk ediyor. Bu tür krizde nasıl bir askeri hamle yapabilir İspanya? Ya, geliyor, istila ediliyor, bunu geri ittiriyor. Bir de diplomatik olarak hemen Fas'ı arıyor ve tehdit ediyor. Yani çatışma çıkar diyor. Öyle şey değil, sert. Ya bak bu benim topraklarım işgale uğruyor, çatışırım seninle diyor. Bu sefer Fas'ta geri adım atmak zorunda kalıyor. Bunların hepsini geri ittiriyorlar. 2000 kişi kalıyor yaklaşık en son kalan. 57 kişi de burada ölüyor. Bak 72 bin kişi saatler içerisinde oraya geçiyor. Şimdi ve İsrail'in demeçleri var. Gördünüz mü? Hatta İsrail'e karşı tutum takındığında İspanya, Sanchez hükümeti, Netanyahu'nun bir sözü var biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Hani Madrid'de bombalar patlamıştı ya bir ara. Madrid'de nasıl bombalar patladığını hatırlayın isterseniz dedi. Yani tekrar bana karşı böyle ambargo tavır alma falan yapmayın. Tekrar bombalar patlar dedi. Bu o zaman bombalamaların failinin de kim olduğunu gösteriyor. Şimdi böyle tehdit ediliyor. Peki bu tehditler bundan sonraki sürece dair de bir ipucu verir mi İspanya gündemi için İsrail ve Amerika tarafından? Ya tabii İspanya'yı zor durumda bırakıyorlar. İspanya da bunu hesaplıyor, kitaplıyordur mutlaka. Yani bu şimdi iki tane şey var. Ya daha keskinleşir ya dizginlenir. Yani ama bu şunu gösteriyor. Yani sanmayın ki bu işler öyle oluyor. Bunun arkasında Amerika ve İsrail var. Bunu da İspanya gördü. Bundan sonra daha çok sertleşir. Vallahi tereddütüm var. Başkaları korkar mı? Korkmalarından endişe ediyorum. Başkaları bunların başına bunlar geliyor, bizim de başımıza bunlar geliyor diye bunların her dediklerini yapar mı? Endişe ediyorum. Şimdi burada bir başka şey daha var. Yeşil yürüyüş diye bir olay oluyor daha önceden. İşte o yeşil yürüyüşte diyorlar ki gene İspanyol topraklarını yapmak için Faslılar yürüyüş düzenliyorlar. İşte Septe'ye, Melilla'ya falan. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Michael Rubin 16 Mart 2026'da Middle East Forum diye, Michael Rubin'i de hatırlatalım mı? Evet, parantez açarsak. Yayınlarda çok sık anıyoruz ama. Evet, Michael Rubin, CIA'in, Pentagon'un adamı. Irak işgal edildiğinde, yani bir 2. Körfez Savaşı'ndan sonra bir koalisyon hükümeti kurulduğunda koalisyon hükümetinin Amerikan temsilcisi, danışmanı adı altında. Yani adam bir Amerikan derin devlet adamı, resmi sıfatı da var. Orta Doğu'dan da devamlı sorumlu, işte Irak'tan sorumlu olmuş, bilmem Suriye'den sorumlu olmuş falan yapmış. Bu bir makale yazıyor. Şimdi bak, yani hep böyle Rubin falan gibi adamları takip ediyoruz ya. Neden takip ediyoruz? Çünkü bunlar yapılacak işleri daha önceden söylüyorlar, kamuoyu oluşturuyorlar. Şimdi bu olay 30-31 Temmuz'da oldu. Olmadan önce 16 Mart 2026'da, Mart ayında bu adam bir makale yazıyor. Makale diyor ki Fas'a sesleniyor. Tekrar yeni bir yeşil yürüyüş yapın diyor. Nereye? Bu Septe ve Melilla Fas'ındır diyor. Burayı alın diyor. Bak 16 Mart 2026. Hiçbir bir göç krizi gündemde yokken aylar öncesinde. Hiç yok. Bak nasıl? Altyapı nasıl yapılıyor? Sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde 2026 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı bütçesi raporu var. Bu topraklar ne diye tarif ediliyor biliyor musunuz? Fas topraklarındaki İspanyol şehirleri. Ya burası Fas toprakları ve İspanyol şehirleri diye geçiyor. Gördünüz mü? Yani Dışişleri raporunda bu var. Artı makaleler yazılıyor. Artı Netanyahu ve İsrail zemin hazırlıyor. Oğlu da dahil olmak üzere kışkırtıyorlar. Bunun öncesinde de, daha öncesinde de İbrahim anlaşmaları imzalanıyor. Yani bölgeyi ve dünyayı nasıl şekillendiriyorlar ona bakmak lazım. Yani biz şimdi bu göç krizine sadece göç krizi gözüyle bakarsak çok yanılırız. Bundan alınacak çok dersler var. Onun için bu olay çok kritik bir olaydır. Şimdi bir de burada mesela Avrupa Birliği'nin tutumu var. Evet, Avrupa Birliği'nin yaklaşımı da çok konuşuldu. Hani konumlanması kendini biraz daha İspanya tarafından mı yoksa Fas tarafından mı konumlayacağı şekilde. Onu nasıl yorumlayabiliriz? Vallahi Avrupa Birliği hemen sınırlarını kapattı. Yani İspanya sınırlarını kapattı. Burada
bir husus var. İspanya Avrupa Birliği'nde bir takım devletleri kızdırdı. Neden kızdırdı? Çünkü 500 bin tane kayıtsız göçmen var. Yani yasa dışı göçmen var. Bu 500 bin göçmeni kayıtlı hale getirmeye karar verdi İspanya. Bu acayip bir şekilde tepki doğurdu Avrupa Birliği'nde. Şimdi bu olay da olunca aslında nasıl bir çatal aldılar gördünüz mü? Amerika ve İsrail bir taraftan çatal alıyor. Bir de üyesi bulunduğu Avrupa Birliği içerisinde de zaten bu göçmen krizi nedeniyle tepki almıştı. Şimdi başına da bunlar gelince iyice cezalandırılıyor. Bak gördün mü deniliyor. Şimdi o yüzden bu konu çok gerçekten ilginç bir konudur. İtalya en çok buna karşı çıkmıştı. Şimdi İtalya'nın en fazla Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçün olduğu ülke İtalya. 750 bin ile 800 bin kişi arasında değişiyormuş senede. Bu İspanya çok daha aşağılarda 240 binlerde filan. Balkanlardan ikinci büyük yer Balkanlardan geliyor filan. Ama birinci İtalya Avrupa Birliği'nde. O yüzden İtalya bu konuda hassas, biraz da sanki oh oldu falan dercesine hareket ediyorlar. Ama şunu görmek lazım. Bizim İspanya ile ilişkilerimiz biliyorsunuz gayet iyi. Savunma sanayinde de çok iyiyiz. Bizim bu TCG Anadolu'nun yapımında, sonraki diğer birçok faaliyette hep birlikte yer alıyoruz. İspanya ile savunma sanayi işbirliğimiz de iyi. Ama bu gördüğümüz durum aslında herkese bir derstir. Çok dikkat etmek lazımdır. Teşekkürler Ahmet Bey, değerli Sağ sohbetiniz olun. için. Yayını bu noktaya kadar izleyenler için GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı da yapmış olalım. Noktalayalım.